Ne bu be? American Life biliyorsunuz. Basmayın be kornaya, bu ne? İyi ki bir New York dedik ya. Bu gerçek yüzü. New York'un gerçek yüzü. Bu mikrofon burada durunca herkes size klas iyi davranıyor. Bana ne, sen iki Amerika göreceksin diye ben parasını vermişim görüyorum abi. Gerisi beni ilgilendirmiyor ki. Tamam, bunu gördünüz mü? Tamam mı bu? Bu yetti mi? Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben güne yeni başladım. Kenan tabii yine erkenden kalkıp hayatını çoktan başlattı. İki müze falan gezdi. Şimdi metro istasyonunda onunla buluşacağız. Şimdi metrodan çıkarken de görüntüleri görün istedim. O yüzden çekiyorum bu kısmı. Bir haftalık metro kartı almıştık havalimanından inince. 35 dolar ödedik ve hakkını verdi. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü metroya binmiş 2,5 dolar yaklaşık olarak. Eksi artısı olabilir ama 3 doların altında. 35 dolara yani ben şu an bile 20 defa kullanmışımdır. Bizim kalma süremiz 10 gün. Belki de o yüzden çıkarttı hakkını. Kenan burada. Kenan'a merhaba diyeyim. Ne yaptın yine? Çok yoruldum. Evet, yine bok gibi gezdin değil mi? Aynen öyle. Empires Outlet'e gidiyoruz. Buradaki ferileri ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ve açıkçası size çok güzel bir yol manzarası veriyor. Birazdan göreceksiniz. Özgürlük Anıtı'na vesaire hepsini göreceğiz biz yolda zaten. Öyle. Şimdi sırayla gidelim bakalım nasıl bir yermiş. Yok efendim, New York'ta şu mağaza çok güzel, yok burası güzel. Yani kimse bana bir eşortmana 400 dolar verdirtemez yani. Öyle bir hayat yok. Bunlar yalan dolan. İzlenme, tıklanma almak için yani insanların çekmediği video yok. Herkesin elinde bir vlog kamerası bizim gibi çekiyorlar. Ama realiteye inmek lazım. Sonuç olarak Türkiye'den geliyoruz ve 1 dolar yaklaşık 40 lira. Para harcarken dikkat etmek lazım. Neyse, o zaman gidelim feribota. Feribotun içerisinden görüntülerle devam edelim. Dışarıda insanlar hınca ınç sanki kimseyi almayacakmış gibi hareket ediyorlar ama feribotun içi bomboş. Kenancığım, feribotu şöyle bir gösterir misin insanlara? Gördüğünüz gibi içi gerçekten bomboş. O yüzden feribota binerken kalabalığa çok aldırmayın. 3 katlı bir feribot. Rahatlıkla içeri sığıyorsunuz. Her yarım saatte bir varmış feribot. Aynı şekilde dönüş de o şekilde yarım saatte bir. Bu arada bu olay da ne zormuş ya. Elinde bir kamerayla 7/24 takılmak falan filan. Çok benlik değil. Bana fazla para kazandırmazsanız ben bu işi yapmam. Net. Biter orada olay. Çok para lazım. Gerçekten çok para lazım. Yoksa bana ne, sen iki Amerika göreceksin diye ben parasını vermişim görüyorum abi. Gerisi beni ilgilendirmiyor ki. Öyle. Onun parasını ödemeniz lazım. Benim burada kesinlikle video çekmeye devam etmem için. Bu bizim mesleğimiz değil, eğlencesine çektiğimiz bir video tamamen. Öyle Kenan dedi ki zaten bunu herhalde sürekli yapsaydın sen arkadaşlarımı keserdim. Nereye götün rahat senin. Öyle bir olay var. Tamam, biz hareket ediyoruz. Yeter artık, beni görüp ne yapacaksın? Sağda solda işte özgürlük anıtı bir şeyler göstereceğiz. Dün talihsiz bir olay yaşadık. Şöyle oldu. Hafıza kartımız da oldu. Yanımızda yedek de yoktu. Şu an hızlıca bir tane daha satın aldım ve kayda devam ediyorum. Yani burası benim için bir tam Taksim Meydanı diyebilirim. Gece vakti bir kere geldim, yetti bana. Şimdi gündüz hafıza kartını almak için mecbur olarak geldim. Ama şöyle söyleyeyim, bizim en beğendiğimiz yer tabii ki de Soho oldu. Herkese Soho'yu tavsiye ediyorum. Oldukça nezih, güzel bir lokasyon. Tabii ki de her günkü gibi Kenan yine güne erken başladı. Ben yine geç başlıyorum. Saat şu an 1 civarı. Benim güne başlamam böyle yani. Akşam 9.30'da bir rooftop rezervasyonumuz var. Oraya gideceğiz. Happy birthday Kenan yapacağız bugün. Bugün ve yarın Kenan'ın doğum gününü kutlayacağız. Programlama böyle tamamen. Yani programlama ne ya? Planlama. Kendimi robot zannettim herhalde. Öyle. Şu anda Kenan'ın yanına doğru yürüyorum. Size etraftan kısa kısa kesitlerle birlikte oraya gidince görüşürüz.
Benim New York'la alakalı fark ettiğim şey şu oldu aslında. Gerçekten bu zamana kadar oyun, dizi, film New York'la Kesinlikle. alakalı ne izlediysem hepsi gerçekten New York'ta var. Aynen. Birebir aynısı. Gerçekten Hepsini adamlar şehri oynamamışlar. yansıtmışlar. Mesela şu an bizim manzaramıza karşı oturduğumuz yer yine Gossip Girl'de Queen Bee'nin ördeklere gelip ekmek attığı yer. Öyleymiş, ben bilmiyorum. Yani. Hemen göstereyim size. Ama şu Neyse. köprü de, ama orayı tam emin değilim bu konuda da, evde tek başınanın güvercin kadını gördüğü yer, ama onunki daha kayalıktı. Böyle köprü gibi de değildi. Köprü altı kayalık gibiydi. Bugün yolda birisiyle karşılaştım. Barda tanıştığım birisiyle karşılaştım. Onunla birazcık yürüdük. Ben de aynı yöne gidiyorum dedim. Elimde şey vardı. Soğuk kahve vardı. Şort giydim ben bugün. Ondan sonra yürüyoruz, böyle şey dedi. Sen tam New Yorker olmuşsun dedi. Böyle soğuk havada şort giyip soğuk kahve içebilmek bir New Yorker adetidir dedi. Dedim yok, biz Türklere ait bu dedim. Biz Meram'da hiç böyleyiz dedim. Bugün ve yarın Kenan'ın kutlu Evet, doğum haftası. doğum Tövbe estağfurullah da linç yiyeceğim bunu dediğim için ama espri sadece. Mevlana'nın mı vardı böyle bir şey? Doğum haftası Mevlana. Hmm. 7 ile 12 ama onunki vuslat oluyor çünkü öldüğü zamanı doğduğunu ilan ediyor. Yani öbür tarafta yaşamak var ya ona. Evet, işte. Yani öyle. Yine felsefe. Evet. Bir sanat, bir felsefe. Benim hayatım böyle işte gençler, sıkıcı. Sanki gibi renkli değil. Bakın kendisi de New York'ta, ben de New York'tayım. Kendisi 2'de uyanıyor. Gece 4'te 5'te geliyor. Ben sabah 8'de çıkıyorum. 10-11 gibi uyuyorum. Arkadaşlar ben Mesela biliyorsunuz. dünya ne yaptım biliyor musunuz? Kızcık Şerbı izledim Empire State karşısında. Odada. Abi gerçekten akşam oturdu, dedim ki dışarı çıkalım. Diyor ki yağmur yağıyor, Uber gelsin, beni odanın içinden alsın, yok gideceğimiz yerin içine bıraksın. Bu arada benim daha şu an bu videoyu çekerken bir YouTube kanalım bile yok. Ama elimde şu kamera olduğu için ve mikrofon olduğu için herkes şey diye düşünüyor. YouTuber. Evet, video çekiyor. Tanıyor musunuz bunu? Biliyor musunuz falan diye. Özellikle alakası yok. Kimsenin beni bilmeye bir imkanı yok. Ama işte herhalde bu kamera ve şeyin verdiği olayla sürekli insanlar seni ünlü zannedip böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Hayrettin, hatırlıyor musun? Johnny Depp de insanları kandırıyordu Amerika'da. Ben o olayın Amerika'da çok, evet kesinlikle çok olabilirmiş. Olabilitesi çok fazlaymış yani. Apple burada. Doğru. Apple Soho'daki burada arkadaşlar. Evet ama çok kötü. Dışına belli olmuyor. Station yazıyor üstünde, baksanıza. Evet arkadaşlar, telefonu aldık ama Kenan'ın bana göstermek için yardım etmem lazım. Kenan şunu al. Telefonu al, telefonu. Ha pardon. Ha, orada. Ben de Şimdi, göstereceğim. evet sen göster telefonu. iPhone 16 Pro 128 GB titanyum. Yani olay şöyle, gerçekten işte $999 artı tax. Amerika'da bütün fiyatlar gerçekten taksız gösteriliyor. Güneş gelince hava güzel. 30 kat giyindin çünkü, 30 kat. Bir de hayır, üstündekilerin şekli şemal bozulmasın diye içine giyiyor. Gençler, evet, size bir taktik vereyim. Bak bunu influencer vermez. Eğer şık gözükmek istiyorsanız kışın içinize her şeyi giyin. Şıkları, minikleri takın. Amerika'da sezon alışverişi pahalı arkadaşlar. Asla kim ucuz derse inanmayın. Buna kendi markaları da dahil. Ama outletlerde çılgın bir indirim var. Amerikalı arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Metroya geldim. J metrosundayım şimdi. Uptown'a doğru gideceğiz. Arkadaşlar New York'ta çok basit bir şey var. Hemen size onu da söyleyeyim. Downtown tamamıyla daha çok işte o Brooklyn tarafına doğru, aşağı doğru gelmeniz, Uptown yukarı doğru, Central Park'a doğru çıkmanız. Metroyu bu şekilde öğrenirseniz her şey oldukça kolay. Metrodan çıktım, şu anda arkadaşımın yanına doğru yürüyorum. Göreceksiniz ki onun enerjisini gerçekten kameradan bile hissedeceksiniz eminim. Ben biraz yürüyorum. Bu yorucu bir tempo, biliyorsunuz, kamerayı gerçekten böyle tutmak. Orada görüşürüz. What are you so? I'm recording the video for the vlog on YouTube. You know that. Okay. Arkadaşlar şimdi ben Terin'le biraz hasret gidermem lazım. Hemen birazdan Terin'le devam edeceğiz. Terin, you should say Turkish. What did you learn before? Merhaba arkadaşlar. Yes, that's true. You're right.
Yeah, cheers, guys. You are so kind person for me. You know that we met in the Malta, and the first time I love it your energy. Really, I love it your energy. You have is really wonderful energy all the time. You check the Terran smile is really so funny, so wonderful. I'm sure about that. Guys, really, Terran, really my closer friends. We will see each other for a long time. I'm sure about that. And Terran really so important for me. As really, Terran, I love you. Love you too. Şimdi bana arkadaşımla güzel vakitler dileyin. Zaten söyledim size, Terran'ı ben çok seviyorum, enerjisine bayılıyorum. Biz şimdi biraz sohbet edeceğiz. Say it, I love you guys. I love you guys. Yeah, ciao guys. See you later. Kenan'ı arıyorum şu an, nerede bilmiyorum. Ha, burada buldum. Burada. Gayet böyle oturmuş. Erken geldin. Çok özür dilerim. Çok geç geldim. Hemen mikrofonu sana veriyorum. Biraz konuş diye. Ben siz sıkıldınız değil mi? Bir aktivite yapmıyor bu zaten. Anca bardan bara geziyor. Ne yapayım? Seni bekledim. Ekildim dedim. Asla. Dedim ki doğum günümde ekildim ya. Şu işe bakın dedi. Arkadaşlar, bugün Kenan'ın doğum günü. Bu gece biz Kenan'ı eğlendirmek için varız ve ben burada herkesin huzurunda canım arkadaşıma demek istiyorum ki iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni tanımak gerçekten çok güzel ve çok özel bir şey. Eğer hepiniz Kenan'a doğum günü kutlu olsun demek istiyorsunuz, tam şu an yorumlara iyi ki doğdun Kenan yazmanız yeterli bizim için tamamıyla ve sizi seviyoruz. Kesinlikle. Bir de kameraya karşı. Yan tarafta bir tane daha Türk arkadaşımız var. Hemen onu çeviriyorum. Merhaba. Bu arada bugün de Saniye. benim doğum günüm. Şaka yapıyorsun. 1 Nisan'da benim doğum günüm. Ah! Bir saniye. 1 Nisan'da benim doğum günüm. Tam kulak misafiri oldum. 2 Nisan'da Kenan abinin doğum günüymüş. Evet. Tamam, ben de kutlarım onun doğum gününü. Teşekkür ederim. Bu arada şimdi biraz random oldu ama Evet. adın ne? İşte Berke. Berke. Berke nereden geliyorsun? Florida'dayım. Ben Florida'da yaşıyorum. Evet. Geçen sene taşındım buraya üniversite için. Yani Çok kendi güzel. üniversitem vardı Ankara'da. Ankara Üniversitesi'ndeydim. Bıraktım üniversiteyi. Ne okuyordun Ankara? Jeoloji mühendisliği. Ben burada jeoloji okumak için geldim. Şaka yapıyorum. Evet. Neden? Daha iyi okuyabilirim dedim. Son kez insanlara hoşça kal diyorsun. ve ben Hoşça buradan kalın. diyorum. Bu kanal açılırsa abone olmayı unutmayın. Ya bu kadar iyi bir insanları, gezen ve gören insanları bir arada denk gelmeniz zor. Yani çoğu gereksiz YouTuber'lara bulaşacaksanız yani hiç gerek kalmadan takip edin. Okey arkadaşlar, Berke ile şansa muhabbet ettik. Ona hoşça kal diyoruz. Hoşça kal Berke. Görüşmek üzere arkadaşlar. Berke kaçıncı yaş günün? 23. Arkadaşlar Berke 23. yaş gününe girmiş ama tamamıyla 18 gibi gözüküyor. Buradan iyi ki doğdun Berke diyoruz. Eğer bu vlog yayınlanırsa YouTube'da sana link atamam. Kenan için doğum günü partisi başlasın. Video kapanıyor. Yarın sabah görüşmek üzere. Ve Kenan'ın doğum günü için bu gece eğleniyoruz. Hem de çok eğleneceğiz. O zaman happy birthday my dear. I love you. You know that. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği yerdeyiz. Ortada devasa bir havuz var ve sürekli bir su akıyor. Oldukça kalabalık bir yer. İnsanlar buraya da fotoğraf çekinmek için geliyorlar fazlasıyla. Neyse, Amerika için kötü olaylardan bir tanesiydi. Herkesin hatırladığı 9/11 kodlamasıyla bütün dünyanın bildiği bir olay. Ve Wall Street'le çok yakınız. Bugün gezme rotasyonumuz tamamıyla bunlar. Dün Sam Smith'i gördük yolda. Bunu söylemeyi unuttum. Ben tanımadım. Kenan tanıdı. Tabii ki de diyor ki o Sam Smith. Ve gerçekten herkes ona bir bakıyordu adama. Olay öyle. Sokakta birçok kişiyi görebiliyoruz. Ya olay öyle diye bağlamam da ayrı bir olay. Öyle, tamam, buradan Wall Street'e gidiyoruz. Orada görüşürüz. Wall Street'e geldik ve herkesin dünyada hayran olduğu boğanın yanındayız. Hemen arkamda gördüğünüz gibi. Ben Wall Street'e aşık oldum sanırım.
Vallahi her şey çok güzel. Sokakları ve burada insan gerçekten paranın kokusunu alıyor. Bakın burada bir kuyruk var arkada. İnsanlar buna dokunmak için sıra bekliyorlar. Hemen sırayı da çekeceğim benim. İnsanlar bir görsünler kaç kişi bekliyor boğanın dokunmak için. Gerçekten bu şans getirdiğine inanılıyor ama bilmiyorum, benim için çok da böyle hurafelere çok inanmam. Ama Wall Street insana şans getirebilir ve şöyle bir şey, insanlar Amerika'ya akın akın dünyanın her yerinden geliyorlar burada yaşamak ve bir şans elde etmek için. Ama New York'ta sadece 2 şans var. Ya homeless olursunuz ya CEO olursunuz. Burada asla arası yok. Brooklyn Köprüsü'ndeyiz. Gidiyoruz. Yürüyoruz. Ve yürüdüğüm ayakkabılara bakın gençler. Abi gerçekten bunu göstermem lazım. Bir saniye bekleyin, hemen göstereceğim. Zoom yapacağım, dur. Yaptım. Yani toynaklarımla geçiyorum bugün. Ve gerçekten toynak giydi. Bu mikrofon burada durunca herkes size plus iyi davranıyor. Tabii tabii, şu an beni burada ünlü zannediyorlar baya. Yani öyle. Bak adam köpek gezdiriyor. Ya homeless olacaksın ya şey olacaksın ya da köpek Bakın bu da bir gezdiren meslek olacaksın. Amerika'da bu arada. Böyle köpekleri alıyorsunuz, gezdiriyorsunuz sokakta arkadaşlar. Size para veriyorlar. Ne kadar veriyorlar ben nereden bileyim yani. Mola talep ediyorum. Sound white boy. Kenan maçalı bir şey aldı, onu içiyor. Maçasız yürüyemiyor. Biz de oturduk, yorulmuşuz gerçekten bu arada. İşte cımbalı şarj ettim falan vesaire. Bu arada biz zaten Dumbo'ya gelmiştik. Yani Brooklyn'i gezmişiz biz. Aynen, Brooklyn'i gerçekten gezmişiz o yüzden. Bence Brooklyn'in kültürü şey. Burada yaşayan bir arkadaşın ne olacak? Onlar parkta takılıyorlar, var zaten bir Aynen, home arkadaşımız. party, işte şey. Aynen, sokakta takılıyorlar, Öyle. Ya parkta da bir takılıyorlar. sanat galerisinin açılışı. Onun kutlayışı işte öyle. Buranın kafası bence o. Böyle turistik şey fazla bir aktivite yok. Şu an Time Out'tayım. Brooklyn'de burayı da gezmeniz öneriliyor zaten fazlasıyla, öyle söyleyeyim. Şöyle etrafı göstereyim size biraz. Burada işte bar, restoran vesaire böyle şeyler var. İnsanlar burada dinlenmek ve bir şeyler yemek için buraya geliyorlar. Burada takılıyorlar. Size şurada hemen bir şey göstermek istiyorum. Burada bir ekran var. Bu ekranın karşısına ben geçince bakın beni görüyorsunuz. Elimde şöyle kamerayı yandan tutayım. Evet. Böyle bir şekilde yansıtıyor. Öyle güzel bir şey olmuş. Burası öyle işte takılacak, genel olarak Avrupa'da da böyle yeri çok fazla görürsünüz zaten. Çok da fazla bir şey yok. Şurası Kit'in yeri. Burada dondurma satıyorlar. Bu kadar Brooklyn yeter. Brooklyn'de zaten çok bir şey yok ama bir geleceksiniz işte Dumbo'da takılacaksınız, köprüde yürüyeceksiniz. Şimdi köprüyü şöyle göstereyim. Köprü böyle de güzel duruyor yalnız burada. Şimdi metroya bineceğiz. New York'un ulaşım ağı muhteşem. Gecesi gündüzü asla yok. Her istediğiniz saatte her yere gidebiliyorsunuz. Bir sürü metro ağı var. Aşırı kolay. 2.90 basın başı. Tam onu öğrendim. Önceden tam fiyatını söyleyememiştim sanırım. Chelsea'de tam 3 nokta var gezeceğimiz. Onları size anlatacağız. Bakalım onları orada şey yapınca şey olur. Şey yapınca şey yaptığımızı şey etmiş olursunuz. Şimdi biz Hudson Yards'a geldik arkadaşlar. Bir arkitek görmeye, bir mimari eser görmeye. Evet, mimarimiz bu. Bu mimari İngiliz mimar Thomas tarafından yapılmış. Herter Wick Studio tarafından yapılmış. Baltatini andıran 154 merdivenden oluşuyor. 80 iniş platformu var. Devasa bir yapı. Böyle hemen etrafı da göstereyim size biraz. Ondan sonra 46 metre yüksekliğinde yapımız.
Şimdi işin özü, ben size şunu söyleyeceğim. Biz normalde buraya çıkmak için geldik. Evet, ama bilin bakalım ne yapmayacağız? Çıkmayacağız. Neden? Neden? Hemen Kenan söylesin. Ne kadar çıkış ücreti? Çünkü ben bunu Hasan'a şaka yaptım. Çıkış ücreti diye bir şey yok. Şaka yapıyorsun. Oğlum $80 dedim bana. Şaka yaptım sana. Öyle şaka mı olur? $80 ne demek biliyor musun sen? Ben Hasan'ı yedim. Tamam, bunu gördünüz mü? Tamam mı bu? Bu yetti mi? Bunu izlerken benden beklentiniz varsa, yok efendim bu buraya para verir çıkar, bu bunu şunu yapar. Öyle yalan dolan. Burada biz vlog izliyorduk gelmeden önce. Adam giriyor, yok diyor ki burası eşofmanları çok güzel, gelin ya hadi. Öyle bir olay yok abi, bizde yani dolar olmuş 40 lira. Ne yapacağız yani? Yalan dolan. Bu gerçek yüzü. New York'un gerçek yüzü. Öyle her şey para harcayamaz. Hemen bakın burada ne var. Bunları nereden tanıyorsunuz? Ankara'da. Bir dinozor heykeli olmasa da şöyle fotoğraf çektirdiğimi düşünün. Hop. Hı. Başkanım sağ olun. Ben buraya neden çıktım? Ne için çıktım? Onu söylüyorum çünkü bu da bedava. Bedava olduğu için çıktık buraya. Burayı gösterebilirim size. Neyse, benim için asıl olay şu. Hot Wheels'lar burada $1.19. Ucuzluğa bakın. Beşlisi de $5.50. Çok ufacık bir indirim var, 50 centlik beşli alırsanız işte. Ama Türkiye'ye göre bayağı ucuz diye düşünüyorum. Şimdi gidip onu alacağım. Size bir bilgi, özellikle bunu almak istiyorsanız, biz burada birkaç tane Target gördük. Target'te bulduk onu. Hangi Target? Tribeca Target'te. Şimdi oraya gidip Hot Wheels alacağım. Yaklaşık bir 20 tane, 30 tane bilmiyorum artık. O bulunan modele göre. Çünkü niye? Yeğenim çok seviyormuş. Onu alacağız. Özellikle. Bakalım. Sevimsiz çocuk ne yapsın be? Biliyorsunuz her kişinin bir dayıya ihtiyacı var, böyle dünyayı gezen. Saygılar. Öyle kendimi övdüğüme göre devam edebiliriz. Neyse hadi size etrafı gösterelim. Ben buraya neden çıktım? Ne için çıktım? İyi ki bir New York dedik ya. American Life biliyorsunuz. Tamam, bunu gördünüz mü? Tamam mı bu? Bu yetti mi?